İyi bir kimyager, 20 şairden daha değerlidir. Bu cümle, bugün fayda ve verimliliğe tapan dünyamızda, insan ruhunun sanata mı yoksa bilime mi daha çok ihtiyacı olduğunu soran o bitmeyen tartışmanın tam kalbine saplanıyor. Turgenev'in Babalar ve Oğullar, bize daha ilk sayfalarda bir vaatte bulunur ve bu vaadini hemen yerine getirir. Nihilizm denen o korkutucu ve kışkırtıcı fikrin ne olduğunu somut bir şekilde gösterir. Bu, prensipleri, otoriteyi, sanatı, güzelliği, yani kısacası ispatlanamayan her şeyi toptan reddeden bir düşünce biçimidir. Romanın merkezindeki karakter, Bazarov, basit bir isyankar değildir. O, bilimin ve materyalizmin yeni ve acımasız bir havarisidir. Ona göre, eğer bir şeyi neşterle kesip inceleyemiyorsan, o şey yoktur. Romantizm, duygular, gelenekler, hepsi boş laftır. Bazarov için değerli olan tek şey faydalı olandır. Bir patates, Rafael'in bir tablosundan daha değerlidir çünkü patatesi yiyebilirsin. Bu, entelektüel bir poz değil, hayatı boyunca sadık kalmaya çalıştığı sarsılmaz bir inançtır. Ve bu inancın gücü, romanın daha ilk dakikasında bizi yakalar. Bu sarsıcı fikir, durup dururken ortaya çıkmadı elbette. Turgenev, bu romanı 1860'ların başında, Rusya'nın devasa bir değişim dalgasının tam ortasındayken yazdı. Serfliğin kaldırılmasıyla eski aristokrat düzen çatırdıyor, toprak sahibi babalar kuşağı ne yapacağını bilemez haldeyken, üniversitelerden yepyeni, radikal bir entelijansiya, yani oğullar yükseliyordu. Turgenev, bu yeni, her şeyi yıkmaya ant içmiş kuşağa Bazarov'un şahsında bir kimlik verdi. Bir akımı ete kemiğe bürünmüş bir insana dönüştürdü. İşte, romanın gerilimi de tam bu zeminde doğar. İyi de, Bazarov'un bu her şeyi kesip biçen acımasız mantığı, hayatın neşter altına alınamayan gerçekleriyle yüzleştiğinde ne kadar ayakta kalabilir? İşte romanın dehası burada başlıyor. Turgenev, bu ideolojiyi en zorlu sınavlara tabi tutar. İlk sınav, aşktır. Bazarov, zeki, güzel ve bağımsız bir dul olan Anna Odintsova ile tanışır. İnsani ilişkileri, özellikle de aşkı, basit bir fizyolojik tepkimeye indirgeyen bu adam, hayatında ilk defa kontrol edemediği, analiz edemediği bir duygunun pençesine düşer. Odintsova'ya olan tutkusu, onun için bir hastalık gibidir. Bu duygu, onun bilimsel dünya görüşünün sınırlarını zorlar ve içinde bir çatlak yaratır. Kendisiyle alay eder, romantizmi lanetler ama bu irrasyonel çekimden kurtulamaz. Bir keresinde Odintsova'ya, "Beni sonunda bunu itiraf etmeye zorladınız. Bilin ki sizi aptalca, delice seviyorum," eder. Bu, bir materyalistin ağzından dökülen en romantik, en çaresiz itiraftır. Felsefesi, kalbinin karşısında yenilmiştir. İkinci ve daha trajik sınavı ise ailesidir. Bazarov'un yaşlı anne ve babası, geleneksel, sevgi dolu, basit insanlardır. Oğullarını taparcasına severler. Ancak Bazarov, onların bu saf sevgisini, bu küçük dindarlıklarını ve alışkanlıklarını küçümser. Onları sever, evet, ama felsefesi, bu sevgiyi göstermesine engel olur. Annesinin ona sarılma arzusunu bir zayıflık, babasının onunla gurur duyan gevezeliklerini bir boşluk olarak görür. Onlarla aynı çatı altındayken bile onlardan fersah fersah uzaktadır. Bu, sadece bir kuşak çatışması değil, bir ideolojinin insanı en temel bağlarından, sevgiden ve şefkatten nasıl koparabildiğinin acı bir portresidir. Kendi yarattığı entelektüel sürgünde yapayalnızdır. Peki bu kuşaklar arası savaş, sadece babaların eskimişliği ve oğulların küstahlığından mı ibaret? Yoksa Turgenev daha derin bir yere mi bakıyor? Evet, bakıyor. Kitabın adı, Babalar Oğullara Karşı değil, Babalar Yıldız ve Yıldız Oğullar. Bu bir savaş kadar, bir anlama ve anlaşılamama trajedisidir. Turgenev, iki tarafı da yargılamaz, ikisine de şefkatle yaklaşır. Bazarov'un arkadaşı Arkadi'nin babası, Nikolay Petrovich, zalim bir toprak ağası değildir. O, Pushkin okuyan, cello çalan, oğlunu anlamak için çırpınan, hatta onun önerdiği o sıkıcı Alman materyalist kitaplarını okumaya çalışan nazik melankolik bir adamdır. Oğlunun ondan uzaklaşması, onu derinden yaralar. Arkadi'nin amcası Pavel Petrovich ise, ilk bakışta karikatür gibi duran, tırnaklarına takıntılı, modası geçmiş bir aristokrattır. Bazarov'la olan meşhur tartışmasında eski düzenin prensiplerini savunur. Ama Turgenev bize onun da hikayesini anlatır. Pavel, hayatını tek bir büyük, romantik ve karşılıksız aşka adamış, bu yüzden kariyerini ve geleceğini mahvetmiş bir adamdır. Aslında Bazarov'un alay ettiği o romantik dünyanın en büyük kurbanlarından biridir.
Bazarov'la olan düellosu, sadece fikirlerin değil, yaralı bir kalbin ve kaybedilmiş bir dünyanın da savaşıdır. Babalar kuşağı, sadece modası geçmiş birer kalıntı değil. Onların da kendi acıları, kendi insanlıkları vardır. Çatışma kötü niyetten değil, farklı dünyalarda yaşayan, birbirlerini seven ama artık aynı dili konuşamayan insanların trajedisinden doğar. Bazarov'un son ve nihai sınavı ise ölümdür. Bir köylünün tifodan ölmüş bedenini incelerken, yani bilimsel inancının en saf eylemini gerçekleştirirken, parmağını keser ve enfeksiyon kapar. Ölüm döşeğinde, hayatı boyunca alay ettiği her şeyle yüzleşmek zorunda kalır. Babasının onu bir Hristiyan gibi son yolculuğuna hazırlama çabasına, belli bir noktaya kadar izin verir. Ama en sarsıcı an, Odintsova'yı son bir kez görmek istediği andır. Ona şöyle der: "Sönmekte olan kandilin üzerine üfleyin de, o da sönsün." Bu, bilime tapan bir adamın ağzından dökülen en saf, en dokunaklı şiirdir. Hayatı boyunca reddettiği o, işe yaramaz güzellik, son nefesinde ona sığınak olur. İdeoloji, ölümün mutlak gerçekliği karşısında bir kez daha ve son kez yenilmiştir. Peki, bunca zaman sonra 19. yüzyıl Rusyasında geçen bu hikaye bize ne söylüyor? Babalar ve oğullar neden ölmeyi reddediyor? Çünkü bu kitap, belirli bir dönemin fotoğrafı olmanın çok ötesinde, insanın en temel ve ebedi çatışmalarından birini anlatıyor. Her nesil, bir öncekinin kurduğu dünyayı reddederek kendi kimliğini bulmaya çalışır. Bugün, Boomer'lar ve Z kuşağı arasındaki o bitmeyen tartışmalarda, sosyal medya akımlarında, iklim değişikliği eylemlerinde, siyasi kutuplaşmalarda gördüğümüz şey, Bazarov ve Pavel amcanın tartışmasının farklı kostümler giymiş halidir. Etiketler değişir, nihilistler, muhafazakarlar, liberaller, aktivistler, ama temel dinamik aynı kalır. Eskiyen bir dünya ve o dünyanın enkazı üzerine yenisini kurmaya çalışan, sabırsız ve öfkeli bir gençlik. Dahası, Bazarov karakteri, ideolojilerin o baştan çıkarıcı ama tehlikeli doğasının mükemmel bir portresidir. Her şeyi açıklayan, her soruna çözüm vaat eden o büyük sistemlere duyulan açlık, bugün de capcanlı. Siyasi fanatizmden teknoloji ütopyacılığına, komploculuktan kişisel gelişim dogmalarına kadar etrafımız her şeyin cevabına sahip Bazarovlarla dolu. Turgenev bize, hayatın, aşkın, ölümün ve insan kalbinin karmaşıklığının hiçbir zaman tek bir felsefeye, tek bir izme sığdırılamayacağını hatırlatır. İnsanlığımız felsefi tutarlılığımızda değil, çelişkilerimizde yatar. Ve en nihayetinde bu kitap, birbirini anlama çabasının o hem umut dolu hem de trajik doğası hakkında. Nikolay Petrovich, oğlunu anlamak için gösterdiği o naif çaba, Bazarov'un anne babasına duyduğu ama gösteremediği sevgi, hepsi, nesiller ve fikirler arasına örülen duvarların arkasındaki o kırılgan insanlık bağını gösteriyor. Birbirimizi ne kadar seversek sevelim, bazen sadece farklı dilleri konuşuruz. Babalar ve oğullar, kuşakların birbirini nasıl ıskaladığını, ideolojilerin kalpleri nasıl katılaştırdığını ama hayatın eninde sonunda her teoriyi nasıl dize getirdiğini anlatan zamansız bir ağıttır ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.